Merhaba, ben Çağlar Çabuk. Bugün sürdürülebilirlik alanında sıkça duyduğumuz ama zaman zaman kafa karıştırıcı hale gelen bazı kavramları açıklığa kavuşturmak için sevgili Alev'le birlikteyiz. Merhaba Çağlar'cığım. Gerçekten de çok kafa karıştıran ve çok güncel, önemli bir konu. Özellikle sürdürülebilirlik uzmanlığı, mesleki yeterlilikler, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı, bununla bağlantılı güvence denetimi ve denetçiliği çok birbirine karıştırılan ve çok güncel konular. İnşallah bugün onlara bir açıklık getireceğiz diye düşünüyorum. En çok karıştırılan konulardan biriyle başlayalım. Sürdürülebilirlik uzmanlığı tanımlı bir meslek midir? Böyle bir meslek var mıdır? Soruları sıkça geliyor. Evet, sürdürülebilirlik bir kurumda tek bir kişinin yürütebileceği bir süreç olamayacak kadar geniş kapsamlı ve şirketin yönetim kurulundan başlayarak tüm organizasyona yayılan bir bakış açısı değişimini gerektiriyor. Ancak sürecin trafiğini yönetecek birine ya da bir ekibe ihtiyaç var. Temelden başlayacak olursak sürdürülebilirlik uzmanı dediğimizde nasıl bir profesyonelden söz ediyoruz o halde? Evet, sürdürülebilirlik uzmanı kurumsal sürdürülebilirliği kurum kültürüne entegre etmeye karar vermiş bir kuruluşun aslında orkestra yöneticisi. Sürdürülebilirliğin tüm bağlamlarında çevre, sosyal, yönetişim, kurumun doğru stratejiler geliştirmesine, hedefler belirlemesine, metrikler oluşturmasına, performansını izlemesine, raporlamasına ve iyileştirmesine elbette şirketteki diğer ilgili birimlerin katkısıyla ve tabii ki tepe yönetimin kararlılığıyla yön veren bir profesyonel. Şimdi sürdürülebilirlik sadece çevresel konuları içermiyor biliyoruz. Tedarik zincirinden çalışan haklarına kadar, işte kurumsal yönetişimden çevresel ayak izine, iklim değişikliği, uyum ve azaltım süreçlerinden etik ve mevzuatlara kadar çevre, sosyal, yönetişim başlıklarında çok geniş bir alanı kapsıyor. O zaman sürdürülebilirlik uzmanı aslında kurumun sürdürülebilirlik dönüşümüne kılavuzluk eden, değişen dünya koşullarında yılmaz yani resilient olmasını da sağlayan kişi diyebiliriz değil mi? Kesinlikle, kesinlikle diyebiliriz. Bu noktada biz SEGEM olarak sürdürülebilirlik uzmanlığı mesleğinin 6. seviye meslek standartlarını ve yeterliliklerini belirledik biliyorsun. Mesleki Yeterlilik Kurumu'na onaylattık. Resmi gazetede yayınlanmasını sağladık. Bundan sonraki süreçlerde sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak MYK'ya başvuranlar belgeli uzmanların ekosisteme dahil olması için sınavlar açarak bu süreci başlatacaklar. Şimdi sen bize rica etsem MYK'nın fonksiyonunu hem de SEGEM'in bu süreç hakkında neler yaptığını bize anlatabilir misin? Elbette çok isterim. Çünkü bu konu sektörde, ekosistemde çok tartışılan, Kesinlikle. bize çok soruları gelen bir konu. Mesleki Yeterlilik Kurumu, kısa adıyla MYK, Türkiye'de ulusal meslek standartlarını hazırlayan, mesleki yeterlilikleri tanımlayan ve ölçme, değerlendirme ile belgelendirme süreçlerini yöneten bir kamu otoritesi. Amacı iş gücünün nitelikli, güvenilir ve uluslararası ölçekte tanınabilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak. MYK yalnızca sürdürülebilirlik uzmanlığı gibi yeni ve stratejik alanlarda değil, kaynakçılık, tekstil teknolojileri, tesisatçılık, lojistik, bilişim ve geleneksel zanaatler gibi birçok sektörde de standartlar yayımlıyor. Bunun yanı sıra iş ve yönetim alanında insan kaynakları uzmanı, kalite yönetim sistemi sorumlusu, satış pazarlama uzmanı, proje yöneticisi, dış ticaret uzmanı, tedarik zincir yönetimi uzmanı gibi kritik meslekler için de yetkinlik çerçeveleri oluşturmuştur. MYK'nın bu yapısı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi aracılığıyla Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu çalışıyor. Böylece Türkiye'de verilen mesleki yeterlilik belgeleri Avrupa'da da karşılık buluyor ve uluslararası hareketliliği kolaylaştırıyor. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi'nin 8 seviyeli bir yapısı var. Bu yapı bireylerin bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerini şeffaf bir şekilde tanımlamasına yardımcı oluyor. Şöyle seviyelere bir bakalım. Seviye 1 ve 2 temel bilgi ve basit görevleri yerine getirme kapasitesini, seviye 3 ve 4 daha karmaşık görevleri bağımsız yürütebilmesini, problem çözme ve uygulama becerilerini, seviye 5 ve 6 yönetim, planlama, analiz etme, süreçleri koordine etme ve mesleki uzmanlık gerektiren rolleri tanımlamasını, seviye 7 ve 8 ileri düzey uzmanlık, stratejik karar alma, araştırma, liderlik ve sistem geliştirme yetkinliklerini tanımlıyor. Bu uyum sayesinde MYK belgeleri hem işverenler için güvenilir bir yetkinlik göstergesi hem de çalışanlar için kariyer gelişimini ulusal ve uluslararası düzeyde destekleyen güçlü bir araç haline geliyor.
Altıncı seviyede sürdürülebilirlik uzmanlığına gelirsek SEGEM olarak 2020'de başlattığımız meslek standartları çalışmalarını 2021'de tamamladık. Meslek standartları 24 Ocak 2022 tarihli 317-29 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak MYK resmi web sitesinde yerini aldı. Ulusal meslek standartları çalışmasını tamamladık ve hemen ardından sürdürülebilirlik uzmanı mesleki yeterliliklerin hazırlanması aşamasına geçtik. Bu yeterlilik de SEGEM tarafından oluşturuldu ve MYK tarafından sahadaki ilgili tüm kişi ve kurumların görüşüne açıldı. Biz bu süreci yaygınlaştırdık. Bu süreçlerin ardından meslek MYK tarafından onaylandı ve 31 Ocak 2024 tarihinde 24 UY 0571-6 referans koduyla yürürlüğe girdi. Bu standart ve yeterlilikler mesleği icra eden kişilerin hangi bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması gerektiğini bize tanımlıyor. Adaylar yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezlerinde hem teorik hem de uygulamaları sınavlara girecekler. Başarılı olanlar, bu sınavları geçenler MYK onaylı mesleki yeterlilik belgesi alacaklar. Bu belge hem Türkiye'de hem de Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında da geçerli olacak. Şimdi de KGK Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması uzmanlığını konuşalım Alev. Elbette konuşalım. Türkiye Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2024 itibariyle aslında IFRS Vakfı'na bağlı Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nun hazırlamış olduğu IFRS S1 ve S2 standartlarını baz alarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını yayınladı. Türkiye KGK'nın bu vizyoner hamlesiyle aslında bu konuda öncü ülkelerden bir tanesi oldu. Böylelikle bizim ülkemizde de gönüllü sürdürülebilirlik raporlamaları döneminden çıktık ve kapsayıcılığı da giderek genişleyecek olan finansal raporların bir uzantısı olan zorunlu raporlama dönemine girmiş olduk. Bunun ardından KGK sektörel rehberler de yayınladı. Şimdi bu raporların ana hedefi aslında finansal raporların faydalanıcılarına, şirketin sürdürülebilirlik konularındaki yönetişim ve stratejik yetkinliklerini, risk ve fırsatlara yaklaşımlarını ve bunun şirket değerine etkisini gösterecek şekilde dizayn edilmiş bir veri vermeyi hedefliyor. Ve böyle olmasına rağmen aslında sürdürülebilirliği içselleştirmek isteyen tüm kuruluşlar için de çok harika bir yol haritası, bir kılavuz niteliği taşıyor. KGK standartlarının yayınlanmasının sonrasında bir ihtiyaç alanı daha tespit etti. Çünkü aslında kadrolarda finansal raporlamayı gerçekleştiren veya bugüne kadar gönüllü raporlamayı hazırlayan ekiplerin TSRS'nin kapsamında daha güçlü bir mesleki donanıma sahip olması gerektiğine inandı. Bu nedenle de kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı için ayrı bir yetkinlik seti tanımladı. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığına ilişkin usul ve esaslar 1 Ekim 2025 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Bu uzmanların finans, muhasebe, risk, çevre ve benzeri bununla ilgili diğer departmanlarla birlikte çalışarak işte soru setlerini ve formlarını oluşturmaları, bilgileri toplamaları, verileri değerlendirmeleri, analizlerin yapılmasını sağlamaları, rapor çerçevelerinin belirlenmesi, raporun yazımı, sunumu gibi böyle süreci koordine edecekler ve ya da bizzat yürütecekler diye tanımlıyor bu tanımı yaparken KGK. Yetkinlik setinde sürdürülebilirlik konularının yanında sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri, finansal raporlama, temel finans bilgileri, yeşil finansman gibi ayrıca başlıklarda yer alıyor. Şirketler TSRS'ye uygun rapor hazırlarken bu aşamada bir sürdürülebilirlik raporlaması uzmanıyla çalışmak zorunda değiller. Ama elbette böyle bir uzmanın varlığı sürece profesyonel anlamda ve kaliteli iş çıkması anlamında ciddi bir katkı sağlıyor. O halde şöyle özetleyebiliriz. MYK belgesi sürdürülebilirlik uzmanlarına mesleki kimlik sağlarken KGK yeterliliği kurumun görev alanı olması sebebiyle sürdürülebilirlik raporlaması ve denetimi yönünde teknik uzmanlaşmayı temsil ediyor. Doğru. MYK mesleğin çerçevesini çiziyor. KGK ise zaten ana görevi, ana fonksiyonu sebebiyle finansal raporlama ve onun uzantısı olan sürdürülebilirlik raporlaması ve akabinde de denetim tarafında teknik yeterlilikleri belirliyor. Peki öyle son dönemlerde yine sıkça duyduğumuz başka bir meslek kavram var. Sürdürülebilirlik güvence denetimi ne demek?
Bu şirketlerin yayınladığı sürdürülebilirlik raporlarının aslında doğruluğunu, güvenirliğini ve tutarlılığını bağımsız olarak incelendiği süreç. Yani nasıl belirli özelliklere göre çalışan sayısı ya da ciro ya da faaliyet konusu gibi belirli özellikleri taşıyan şirketler finansal raporlarını yayınlamadan önce bağımsız denetime tabi tutuyorsa, sürdürülebilirlik verilerinin de aynı güvence mekanizmasından geçmesi gerekiyor. Yani sürdürülebilirlik raporlaması yapacak kapsama giren firmaların bu raporları bağımsız denetim sürecine tabi olacak. KGK ayrıca bu konuda sürdürülebilirlik raporlaması ve güvence denetimi rehberini de yayınladı. Bu denetimi kimler yapabilecek peki? Bu denetimi sadece KGK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda görev yapan, KGK'nın belirlediği kriterleri karşılayan sürdürülebilirlik güvence denetçileri yapacaklar. Kriterler demişken sürdürülebilirlik güvence denetçisi olmak için hangi kriterlere, hangi özelliklere sahip olması gerekecek bu kişilerin? Şimdi öncelikle bağımsız denetçi unvanına sahip veya yeterliğine sahip olması gerekiyor diyor KGK. Yani aslında bu rolü finansal raporlamanın denetlenmesine hakim, finansal raporlama, denetim metodolojisine vakıf bağımsız denetçilere tanıyor. Ve bu adaylar ayrıca yetkinlik setleri arasında sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri, işte mevzuat, ESG kriterleri gibi, çevre sosyal yönetişim kriterleri gibi konularda da eğitim alıyorlar ve sonunda da yetkinliklerini sınavlarla kanıtlıyorlar. Yani analitik düşünme, objektiflik, etik hassasiyet bu işin doğal gerekliliklerinin arasında. Yani bu hem teknik hem de etik sorumluluklar taşıyan çok önemli bir rol. Çok çok önemli. Bugün sürdürülebilirlik alanında son dönemde çok konuşulan konuları sade bir şekilde açıklığa kavuşturduğumuzu düşünüyorum. Sürdürülebilirlik uzmanlığı, MYK yeterlilikleri, KGK raporlama uzmanlığı ve güvence denetimi kavramlarını artık sanırım daha net biliyoruz. Evet, umarım dinleyenler için faydalı olmuştur. Sürdürülebilirlik çok geniş bir alan ve doğal olarak kavramlar zaman zaman birbirine karışabiliyor. Bu konular hem bireysel kariyer hem de kurumlar için büyük bir fırsat alanı aslında. Dolayısıyla da doğru anlaşılmaları da önemli. Sana çok teşekkür ederim teşekkür Alev, ederim. verdiğin Sağ ol. çok kıymetli bilgiler için. Bizi izleyen ve dinleyen herkese de ayrıca teşekkür ederiz. Eğer bu konularla ilgiliyseniz derneğimizin Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği'nin bağlantılarından ilgili eğitim ve yeterlilik süreçlerine ulaşabilirsiniz. SEGEM Akademi'yi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.